Selam arkadaşlar, ben Yiğit. Bu videoyla birlikte sıfırdan Python öğrenmeye başlıyoruz. Daha önce hiç kod yazmamış olabilirsiniz. Python'ın ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu seride her şeyi en temelden sade örneklerle anlatacağım. Bu ilk videoda Python'da ekrana yazı yazdırmayı öğreneceğiz. Bunun için print komutunu kullanacağız. Ayrıca sayı yazdırmayı, birden fazla satır çıktı almayı, basit matematik işlemlerini Python'a yaptırmayı, kodların yukarıdan aşağı nasıl çalıştığını göreceğiz. Videonun sonunda siz de kendi adınızı, yaşadığınız şehri, favori sayınızı ve basit işlemleri Python ile ekrana yazdırabilecek seviyeye geleceksiniz arkadaşlar. Başlayalım. İlk örneğimiz adettendir. Zaten direkt Hello World. Şimdi fonksiyonu anlatalım. Print fonksiyonu içine ne yazarsanız onu yansıtan bir fonksiyondur. Şimdi biz ilk önce print'i yazdık. Tırnak işaretlerimizi koyduk. Hello World'u bastık. Ve terminalde çıktı olarak biz Hello World aldık. Şimdi random. Random bir şey sağladım. Yine gördüğünüz gibi print fonksiyonu ekrana ne yazarsak onu yansıtan fonksiyondur. Örnek verelim. Benim adım Python. Gördüğünüz gibi print ifadesi fonksiyonun içine benim adım Python yazdık ve terminale bu yazıyı yansıttı. Daha sonra geleceğiz ama string, integer, float, double gibi bizim değişken türlerimiz var. Tiplerimiz var. Tırnak işareti içerisinde yazdıklarımız string ifadedir. Bunun üzerinden gideceğiz. Yalnız şöyle bir şey var. Direkt örneği vereyim. Daha iyi anlayın. Python sürümü Şimdi kafanız karıştı biliyorum. Örnekleyerek anlatacağım. Şimdi burada virgülle ayrılmış iki bölüm var. Burada print ifadesi print fonksiyonu iki şey yazdırdı. İlk yazdırdığımız şey Python sürümü. İlk önce gördüğümüz string ifade. İkinci yazdırdığımız ise sayı. Biz bunları birlikte sayı ve string ifadelerini ve diğerlerini terminale bastırabiliyoruz. Fakat şu kısım sayı tipi ya da double, float, integer tipi. Sol taraf ise string tipidir. İçine 2 yazdığımızda 2 sayı olarak çıkacak. Burada eğer 2 yazarsak bu ikisi birbirinden farklıdır. Yukarıda yazdığımız 2 sayı tipinde, integer tipinde. Alttaki ise string ifadedir. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. 2 artı 2. Şimdi 2 artı 2 bizim ifademiz. Yazdırdığımızda terminale string ifade, bir yazı tipinde. Burada Python diyor ki bu bir ifade, bir sayı, string ifade. Ben buraya print için ne yazarsam onu da ekrana çıkartırım diyor. Şimdi öbür tarafa geçtik. 2 artı 2'yi biz artık sayı olarak yazacağız. Solda bir string ifade, sağda ise bir integer ifade var. İşlemi yaptığımızda ise tırnak işaretleri içerisinde toplama yapmadı. Fakat tırnak işaretsiz bir şekilde integer şekilde yazdığımızda ise 2 artı 2 bize 4 olarak verdiğini görüyoruz. Diğer örnekleri de şöyle yapalım. Mesela 5 artı 5. Gördüğünüz gibi integer kısımda işlemin toplam olarak verildi. Fakat sol tarafta ise bu bir string ifade olarak verildi.
Print aslında bu kadar kasılacak bir şey değil. Devamında zaten yine printle ilgili farklı şeyler var. Print'in farklı yazımları var. Bunları diğer değişkenlere falan geldiğimizde daha iyi göreceğiz. Çünkü şu an ben size bu örnekleri verirsem kafanız çok karışacak. O yüzden alıştırmalara geçelim. Küçük alıştırmalar. Rahatlıkla yapabileceğiniz. İsterseniz videoyu durdurun, kendiniz yapmaya çalışın. Kendi isminizi yazın print içinde. Benim ismim, mesela benim ismim Umut Yiğit. Benim ismim Umut Yiğit yazın. Kendi isminizi yazın. Benim adım Umut Yiğit. Ekrana verdiğimde print fonksiyonunun içine ne yazdıysam ekrana onu alıyorum. Şimdi ikinci favori sayımızı ekrana yazdıralım. Benim favori değil, uğurlu rakamım 7'dir. 7'yi yazdırdık. Benim favori rakamım 7'dir. Benim favori rakamım 7 yazacağım. Benim favori rakamım 7. Bu güzel bir örnek oldu. Bir matematik işlemi yapalım. Print 50 artı 30. 50 artı 30 nedir? 80'dir. Ben buraya 50 artı 30'a 20 yazmak istiyorum. Çünkü canım öyle istedi. İlk video bu kadar arkadaşlar. Print'in ileride daha iyi, daha farklı yazım şekillerini göreceğiz. Zaten yaklaşık bir 20 video kadar çekmeyi düşünüyorum ve yeterli olacağını düşünüyorum. İnternette baktığımda uzun uzun Python eğitimleri var ama biz buradan sonra yapay zeka kısmına geleceğim için gerekli yerlerde tutuyorum. Ama yani eğer sınavlarınıza falan çalışıyorsanız bu seriyle hiç merak etmeyin. Hiç canınızı sıkacak bir seri olmayacak. Güzel güzel ilerleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.